1820 yılında Hans Christian Ørsted elektrik akımının manyetik alan oluşturduğunu keşfetmiş. Bu keşif aslında elektromanyetizmanın da kapılarını açmış. Faraday, madem elektrik manyetik alan oluşturabiliyor, manyetik alandaki değişimler de elektriği oluşturabilir mi acaba diye bir soruyla yola çıkmış ve tarihe geçen deneyine başlamış. Demir bir halka üzerine 2 tane bobin sarmış. Birinci bobini bir bataryaya, ikinci bobini ise bir galvanometreye bağlamış. Galvanometre ne diye soracak olursanız elektrik akımında meydana gelen değişimleri ölçen hassas bir alet. Ve bataryaya sardığı kısımdan diğer kısma doğru ilk sarım esnasında bir akım gerçekleşmiş. Çünkü galvanometrede bir oynama olmuş. Fakat akım sabit kaldığı zaman, bataryayı çalıştırdıktan sonra akım sabit kaldığı zaman galvanometre hareket etmemiş. Sonrasında bataryayı kapattığı anda ise yine bir hareket gözlemlemiş. Bu durumda şunu anlamış. Elektrik manyetik alanın değişimi sonucunda oluşuyor. Dolayısıyla sabit bir akım olduğunda elektrik üretimi gerçekleşmiyor. Faraday bu deneylerle elektrik akımının sabit manyetik alanda değil, değişen manyetik alanda indüklendiğini fark etmiş. Buna indüksiyon akımı deniyor çünkü. Olaya da indüklenme deniyor. Seni indükledim mesela. Seni indükledim, seni böyle dürttüm gibi düşünebilirsiniz. Kulağa bir garip geliyor ama aslında olay tamamen dürtme. Bu keşif elektromanyetik indüksiyon yasası olarak tarihe geçmiş ve bugünün birçok teknolojik aletinin de temelini oluşturmuş. Jeneratör gibi mesela. Bugün çalışma prensibi tamamen Faraday'ın indüksiyon bobinine benzeyen bir mekanizmayla karşınızdayım. İşte karşınızda indüksiyon bobini. Deneyimizin malzemesi de bu kadar. İndüksiyon bobini düşük voltajı yüksek voltaja dönüştüren bir transformatör, yani dönüştürücü. Kendisi doğru akımla çalışıyor. Üzerinde primer sargı, sekonder sargı, manyetik çekirdek ve anahtar var. Primer sargı bu, sekonder sargı bu, manyetik çekirdek içeride arkadaşlar. Böyle bir bobin gibi düşünebilirsiniz onu. Burada da bir anahtarımız var. Kendisi aslında bir prototip. Bu arada deneyden sonra da içini söküp göstereceğim size içerideki mekanizmayı. Anahtar da basit bir anahtar değil arkadaşlar. Çünkü anahtar normalde açıp kapatır. Buradaki olay manyetik alanın değişimi olduğu için bu anahtar içerideki bir mekanizma sayesinde açıp kapatıyor. Siz açıyorsunuz bir seferde, o açıp kapatıyor. ABS fren gibi düşünün yani. Tık 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 tık. Öyle bir durumu var. Arkadaşlar primer sargıda az sarım var bunun içinde. Burada sekonder sargı var. Onlara çok sarım var. Düşük voltaj, binlerce voltaj. Primer, sekonder. Anahtar dedik. İçeride de bobin var. Onları göstereceğiz. Şimdi güç kaynağımı açacağım ama onun öncesinde şöyle birbirine yaklaştırıyorum sargıları. Güç kaynağını açtım ve bakın çok düşük bir voltaj var aslında şu an. Onu biraz arttıracağım. Woo! Arkadaşlar ne gördük? Atlayan, zıplayan kıvılcımlar gördük. Evet, biz aslında bakın gördüğünüz gibi bunların ikisinin arasında direkt bağlantı yok. Aralarında bir boşluk var. Biz ne yaptık? Primer sargıya düşük voltajlı elektrik verdik. Ve fakat burada bir sabit akım yok. Gözle göremediğimiz, anlayamadığımız bir akımı sürekli olarak alçaltıp yükseltme durumu var. Bu da manyetik alanın sürekli bir değişimine sebep oluyor. Akım geçen yerde manyetik alan oluşur. Bunu asla unutmayın. Eğer akım yoksa manyetik alan da yoktur. Ve eğer manyetik alanda bir oynama, farklılık, alçalıp azalma, alçalıp yükselme yoksa burada da indüklenme yoktur. Eğer bir indüklenme oluşuyorsa, yani elektrik akımı buradan diğer tarafa doğru bir hareket ediyorsa, indükleniyorsa diğer tarafı, o zaman bir manyetik alan ve bu manyetik alanın değişiminden söz edebiliriz. İşte burada da onu gördük. Açıkçası nasıl oradan oraya atladığı kısmında bir boşluk daha var. Buradaki boşluk kadar. Hava bildiğimiz kadarıyla yalıtkan. Çünkü hava yalıtkan olmasaydı herhalde dünyaya bir yıldırım düştüğünde her taraf, herkes çok büyük etkilenirdi. Hava yalıtkan olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Peki madem hava yalıtkandı da bu oda şartlarında nasıl bu olay gerçekleşti? Elektrik akımı buradan buraya nasıl gitti? Bakın, basit bir şeyden de bahsetmiyorum yani. Şuraya bak. Bak, seslere bak. Çatır çutur sesler gibi. Oy.
Nasıl oluyor? Arkadaşlar burada bir iyonlaşma var. Elektrik akımı ne yapıyor biliyor musunuz? Düşük voltajdan yüksek voltaja bir geçiş var dedim ya. Bu yüksek voltaj da havayı iyonlaştırıyor. Bu iyonlaştırma sayesinde de elektrik oradan oraya akabiliyor. Akarken de ortamı ısıtıyor. Ufak tefek patlamalar, sesler ortaya çıkıyor bakın. Bu ses nereden çıkıyor? Aslında ufak tefek patlamalar, çatlamalar yaşanıyor. Şöyle birbirine yakınlaştıralım. Voltajı yükseltip alçaltıyorum arkadaşlar. Burada bir indüklenmeyi gözümüzle görmüş oluyoruz. İyonlaşma meselesi de biliyorsunuz, iyonlaşma olmazsa eğer elektrik akımı söz konusu olmaz. Örneğin tuzlu suda ne oluyor arkadaşlar? Sodyum iyonları artı eksi iyonlaşıyor ve su inanılmaz elektrik ileten bir hale geliyor. Çok daha yüksek, elektriği çok daha iyi iletiyor. Şekerli suda ise aynı durum söz konusu değil. Çünkü orada bir iyonlaşma yok. Şeker molekülleri oldukları gibi kalıyorlar. Bu sebeple ne oluyor? İletken bir hale gelmiyor tuzlu su kadar. Dolayısıyla burada da yüksek voltajın iyonlaştırması sebebiyle bir akım gerçekleştirebiliyoruz. Şu görüntü size neyi çağrıştırdı? Bana ne biliyor musunuz? Bak çıt 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 çıt. Elektrikli ocak, böyle gazlı ocakların elektrik kısımları vardı ya, çıt 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 çıt. Sen böyle çaktıkça çakma oradan çıt diye ses çıkar. İşte bu. Tam olarak bu. Elektrik akımı orada bir indüklenme yapıyor ve ne yapıyor? Gazı alevlendiriyor. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz arkadaşlar. O kadar çok günlük hayatı etkileyen bir durum ki bu. O kadar çok günlük hayatın içerisinde kullanılıyor ki. Mesela kredi kartları. Kredi kartlarının geçiriyorsunuz ya, işte orada elektromanyetik alanlardan faydalanılıyor. Yani siz arabalarda mesela marşa bastığınız zaman aküde ufak bir voltajda elektrik akımı üretilirken buradaki bujiler o voltajı yükseltiyorlar ve benzini yakmanızı sağlıyorlar. Bujiler meme yapmış dendiği zaman araba çalışmaz ya işte. Bujiler görevini yapmadığı zaman o hareket zaten gerçekleşmiyor. Benzin yanmadığı zaman araba gitmez ki. En basitinden. Mesela çitler, şu hayvanları mesela dışarıda tutabilmek için ya da içeride tutabilmek için elektrikli çitler arkadaşlar. Bunlar da yine aynı prensipte çalışıyor. Metal dedektörleri yine onlar da aynı şekilde aynı prensipte çalışıyor. Kablosuz şarj cihazları, şarj petleri yine bunlar Faraday yasasının indüksiyonla elektrik üretimi meselesi sayesinde çalışabiliyorlar. Tabii ki burada gördüğümüz kadar bu biraz ilkel bir alet aslında önümüzdeki. Onlar çok daha gelişmiş teknolojiler kullandılar. Dolayısıyla hayatımızın çok içinde olan bir mesele. Çok. Evet arkadaşlar, şimdi videonun başında size bahsetmiştim. İçerideki sistemi de gösterecektim. Elektrikten tabii ki fişten çıkarttık. Evet. Şöyle bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sarımı görüyor musunuz? Bobin. İşte bu bobin. Anahtar kısmı. Bu bobinde akım geçtiği zaman elektriklenme oluşuyor ve manyetik alanı elde ediyoruz. Evet, meseleyi kavradıysak bir soru sorayım da bakalım cevabını bulabilecek misiniz? Soru. Faraday'ın yaptığı deneyde galvanometrede akım yalnızca hangi durumda oluşmuştur? A. Manyetik alan sabit kaldığında, B. Manyetik alan değiştiğinde. Evet, güzel bir deneyi daha geride bıraktık. Çok etkileyici bir deney arkadaşlar. 200 yıl önce yapılmış bir deney ama yani bugün hayatımızı nasıl etkilediğini bir düşünün hele. İşte o yüzden bugün yaptığınız şeyleri, bugün yaptığınız çalışmaları, bugün düşündüğünüz şeyleri küçük görmeyin. İleride ne gibi bir sonuca varacağına siz de şaşıracaksınız. O yüzden düşünmeye, üretmeye, çalışmaya devam. Bilimle kalın, deney yapın. Hoşça kalın.